hayalindeki arabaya en uygun fiyatla sahip olabilirsin. Sen de doğru kararı vermek istiyorsan, hemen abone ol ve ikinci el araç rehberi ailesine katıl. İkinci el araç rehberine hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Araçlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla bilgi almak isterseniz, videonun altındaki yorum bölümüne yorum bırakabilirsiniz. Bugün, ikinci el bir araba alırken göz önünde bulundurmanız gereken bazı önemli noktaları ele alacağız. Unutmayın, yeterli araştırma yapmadan ilerlemek, ileride ciddi sorunlara yol açabilir. Peki, nelere dikkat etmelisiniz? 1. Model ve marka seçimi. Araç seçimini sadece görünüşüne veya başkalarının tavsiyelerine dayanarak yapmayın. Aracın teknik özelliklerini, yakıt tüketimini, parça bulunabilirliğini ve uzun vadeli bakım maliyetlerini detaylı olarak araştırmak çok önemlidir. Bu faktörler hem aracın performansını hem de genel bütçenizi doğrudan etkileyecektir. 2. Araç geçmişi. Düşündüğünüz aracın geçmişini kontrol ettiğinizden emin olun. Aracın herhangi bir kaza geçirmiş olup olmadığını, düzenli bakımlarının yapılıp yapılmadığını ve kilometresiyle ilgili herhangi bir oynama olup olmadığını öğrenmek için detaylı bir geçmiş raporu talep etmek gerekmektedir. Bu, aracın güvenilirliği hakkında fikir sahibi olmanıza ve potansiyel gelecekteki sorunları önlemenize yardımcı olacaktır. 3. Piyasa araştırması. Araç için fazla ödeme yapmadığınızdan emin olmak için piyasa değerini bilmek çok önemlidir. Piyasadaki benzer araçların fiyatlarını araştırmak, aracın gerçek değerini anlamanıza yardımcı olacaktır. Bunlar, ikinci el araba alırken göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalardan sadece birkaçıdır. Daha fazla ipucu için videoyu izlemeye devam edin ve daha değerli bilgiler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Test sürüşünü hafife almak, ikinci el araç alımında kritik bir hata. Test sürüşü, ikinci el bir araç alırken karar vermeden önce mutlaka yapmanız gereken bir adımdır. Yukarıda bahsettiğiniz performans, konfor ve akustik gibi faktörlerin yanı sıra, test sürüşü sırasında dikkat etmeniz gereken daha birçok detay bulunmaktadır. Test sürüşü sırasında nelere dikkat edilmeli? Yol tutumu, farklı zeminlerde, asfalt, toprak, çakıllı yol ve benzeri, sürüş yaparak aracın yol tutuşunu test edin. Virajlarda kayma, sarsıntı gibi durumlar olup olmadığına dikkat edin. Direksiyon, direksiyonun hassasiyeti, boşlukları ve dönüş hissiyatı önemlidir. Direksiyon simidinin titreşimi veya aşırı hafif olması sorunlara işaret edebilir. Frenler, farklı hızlarda ani frenleme yaparak fren sisteminin performansını kontrol edin. Frenlerde çekme veya gıcırtı gibi sesler olup olmadığına dikkat edin. Vites geçişleri, vites geçişlerinin yumuşaklığı ve vites kolu hareketlerinin netliği önemlidir. Vites geçişlerinde takılma veya zorlanma olmamalıdır. Süspansiyon, bozuk yollarda sürüş yaparak süspansiyon sisteminin çalışmasını kontrol edin. Sürtünme veya gıcırtı gibi sesler, süspansiyon sisteminde bir sorun olduğunu gösterebilir. Motor sesleri, farklı devirlerde motor sesini dinleyin. Normalin üzerinde ses, vuruntu veya ıslık gibi anormal sesler motorla ilgili bir sorun olduğunu gösterebilir. Kokular, araç içerisinde yanık lastik, yağ veya egzoz kokusu gibi yabancı kokular olmamalıdır. Bu kokular, aracın geçmişte bir sorun yaşadığını işaret edebilir. Gösterge paneli, tüm göstergelerin düzgün çalıştığını kontrol edin. Yakıt, yağ ve su sıcaklığı gibi önemli göstergelerin doğru okumalar yaptığından emin olun. Klima, klima sisteminin soğutma veya ısıtma performansını test edin. Hava kanallarından gelen hava akışının eşit dağılımını kontrol edin. Elektrik sistemi, farlar, sinyal lambaları, silecekler gibi elektrikli ekipmanların düzgün çalıştığını kontrol edin. Test sürüşü ipuçları. Tek başınıza sürün, başka biriyle değil, tek başınıza sürüş yaparak aracı daha iyi tanıma fırsatı bulacaksınız. Farklı yolları deneyin. Otoyol, şehir içi yollar ve bozuk yollar gibi farklı zeminlerde sürüş yaparak aracın farklı koşullardaki performansını görebilirsiniz. Sessiz ortamlarda sürün. Motor seslerini daha iyi duyabilmek için sessiz bir ortamda sürüş yapmaya çalışın. Aracı dikkatlice inceleyin. Sürüş sırasında aracın iç ve dış kısmını dikkatlice inceleyin. Herhangi bir çizik, göçük veya deforme olmuş parça olup olmadığına bakın. Unutmayın, test sürüşü, ikinci el bir araç alırken en önemli adımlardan biridir. Pazarlık yapmaktan çekinme, ikinci el araba alırken unutmaman gerekenler. Pazarlık, ikinci el araba alırken en güçlü silahlarından biridir. Satıcılar genellikle fiyat konusunda esnektirler ve doğru taktiklerle daha uygun bir fiyata araç sahibi olabilirsin.
İşte pazarlık yaparken aklında bulundurman gereken bazı önemli noktalar. 1. Fiyat esnekliği. Satıcıların pazarlık beklentisi. Satıcılar, genellikle alıcıların pazarlık yapacağını bilirler. Bu nedenle, ilk fiyat genellikle pazarlığa açık bir fiyattır. Araçtaki eksiklikleri kullan. Araçta çizikler, iç döşemede yıpranma veya eksik özellikler varsa, bunları pazarlık için bir fırsat olarak kullanabilirsin. Piyasa araştırması yap, benzer özelliklere sahip araçların piyasadaki fiyatlarını araştır. Bu sayede, satıcının istediği fiyatın piyasa değerine uygun olup olmadığını daha iyi anlayabilirsin. 2. Ek özellikler. Önemli ek özellikler, araçta bulunmayan ancak senin için önemli olan bir özellik varsa, örneğin, geri görüş kamerası, navigasyon sistemi, bu özelliğin ek maliyetini düşürmek için pazarlık yapabilirsin. Paket olarak sunulan özellikler, bazı araçlarda, birden fazla özelliğin bir arada sunulduğu paketler bulunur. Bu paketleri tek tek satın almak yerine, sadece ihtiyacın olan özelliği satın almak için pazarlık yapabilirsin. 3. Giderler. Bakım masrafları. Aracın yakın zamanda bakıma ihtiyacı varsa veya herhangi bir arızası varsa, bu durumdan bahsederek fiyat düşürmeyi talep edebilirsin. Ek masraflar. Aracın boyanması, döşemelerinin yenilenmesi gibi ek masraflar doğurabilecek durumlar varsa, bu masrafların bir kısmını satıcının karşılamasını isteyebilirsin. Pazarlık yaparken dikkat edilmesi gerekenler. Saygılı ol. Pazarlık yaparken saygılı ve kibar bir dil kullanmaya özen göster. Sabırlı ol. Pazarlık sürecinde sabırlı ol ve acele karar verme. Kararlı ol. İstediğin fiyata ulaşmak için kararlı ol, ancak makul sınırlar içinde kal. Son teklifi yapmaya hazır ol. Pazarlığın sonunda, son teklifini yap ve daha fazla pazarlık yapmayacağını belirt. Unutma, pazarlık, karşılıklı bir anlaşma sürecidir. Hem sen hem de satıcı, bu süreçten memnun bir şekilde ayrılmalısınız. Püf noktaları. Nakit ödeyeceğini belirt. Nakit ödeme yapacağını belirtmek, satıcıyı daha esnek olmaya teşvik edebilir. Aracın eksiklerini vurgula. Araçtaki eksiklikleri ve sorunları sakin bir şekilde ifade et. Alternatiflerin olduğunu göster. Başka arabalara da baktığını söylemek, satıcıyı daha hızlı bir karar vermeye itebilir. Bu ipuçlarını kullanarak, ikinci el araba alırken daha iyi bir pazarlık yapabilir ve bütçene uygun bir araç satın alabilirsin. İkinci el araba alırken yapılan 3 büyük hatayı inceledik ve önemli noktaları sizinle paylaştık. Unutmayın, test sürüşünü hafife almak ve pazarlıktan çekinmek gibi hatalar büyük sorunlara yol açabilir. İkinci el araba alırken bu hatalardan kaçınarak daha bilinçli bir seçim yapabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, yorumlarınızla düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.